Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda endeksimizin analizini yaptıktan sonra Ereğli ve Cante hisselerine bakacağız ve ardından birkaç gün içerisinde iyi yükselişler görebileceğimizi umduğum Toaso ve Dohol hisselerinin analizini yapacağız arkadaşlar. Tabi burada anlatılanların hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi endeksimizle başlayalım. Endeksimiz bugün itibariyle Kaufman hareketli ortalaması olan 7864 seviyesinin üzerine attı arkadaşlar. Bu gayet iyi. Fakat şu şekilde boşlukla yükselmesi ve yukarı doğru fitil bırakması açıkçası biraz tedirgin edici arkadaşlar. Zaten her zaman için Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde 2 gün yükseliş mumuyla kapatması gerektiğini söylüyorduk. Şu boşluğun olması yarın belki bu boşluğu doldurup ondan sonra tekrar yönünü yukarı çevirebileceği düşüncesini uyandırıyor bende açıkçası arkadaşlar. Şimdi şöyle 8 saatlik grafiğimize bakarsak eğer 8 saatlik grafiğimizde de iki farklı indikatörde uyumsuzluk oluştuğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada yarın açılıştan sonra belki bir miktar geri çekilmeler meydana gelebilir. Daha sonra belki yönünü yukarı çevirebilir. Aynı şekilde şurada VIX indikatörümüzün gri mumlarının artık neredeyse yok olmaya başladığını görüyorsunuz. Bu hareketin güçsüzleştiği anlamına gelir arkadaşlar. Bakalım bir yarını da takip etmek lazım. Şimdi tekrar günlük grafiğimize dönelim ve Ereğli hissesine geçiyorum arkadaşlar. Ereğli hissesi şurada gördüğünüz gibi son dönemde farklı zamanlarda böyle uyumsuzlukların oluştuğunu görüyorsunuz arkadaşlar. En son gelen uyumsuzluk geçtiğimiz hafta 3 farklı indikatörde gelmiş ve akabinde yükselişin geldiğini görüyorsunuz. Şu anda bu yükseliş 39.90 Kaufman hareketli ortalamasında bir dirençle karşılaşmış gözüküyor. Bakalım yarın da takip etmek lazım. Bu Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atıp 2 günde yükseliş mumuyla üzerinde kapanış yaptıktan sonra ilk etapta hareketin 43.36 seviyesine, buralarda geçildikten sonra 48.46 seviyesine doğru devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. Eğer ki 39.90 Kaufman hareketli ortalamasında dirençle karşılaşıp yönünü aşağı doğru çevirirse ilk etapta desteğimiz 38.50 seviyesinde ve hemen yakınında 38.12 seviyesinde arkadaşlar. Buralar kırılırsa eğer 35.6 seviyesine kadar bir düşüş meydana gelebilir. Ereğli hissesi biliyorsunuz cazip hisseler videomuzda da orta vadeli bir yatırım için listemizde mevcut bulunuyor. Şu an itibariyle alımlarımızı durdurmuş vaziyetteyiz. Ereğli hissesinde cazip hisseler stratejimize göre. Hatta şöyle onu da ekleyelim şuradan. Biliyorsunuz haftalık grafikte çalışıyoruz onu. Gördüğünüz gibi X90 seviyesinde üzerine atmış durumda. Daha önünde orta vade için güzel bir alan var. Eksi 10 seviyesinin üzerine attıktan sonra aşırı alıma gelmeye başlayacak. Ondan sonrası için tekrar değerlendiriyor oluruz arkadaşlar. Şimdi Cante hissesine geçiyorum. O da biliyorsunuz uzun vade yatırım için uygun gördüğüm bir hisse. Videosunu da yapmıştık ve mali tablolar analizini de yapmıştık aynı videoda. Şurada yukarı kartını bırakıyorum, oradan ulaşabilirsiniz. Onda da aylık stratejimizde RSI Combo indikatörünü kullanıyorduk. Şöyle son durumuna bir bakalım. Bugün güzel yükseldi Cante hissesi. Şöyle aylık grafiğimize gelelim. Burada toplamayı bırakacağımız seviye 50 seviyesiydi arkadaşlar. Şöyle yatay çizgimizi çekelim. Henüz daha 50 seviyesinin altında. Bir ay kapandıktan sonra tekrar bir bakarız. 50 seviyesinin altında kalırsa ve kırmızı mumla kapanırsa ilave alım için uygun olduğunu düşünebilirim arkadaşlar. Şöyle günlük olarak bir kısa vadeli analizini yaparsak şu anda aynı Ereğli hissesindeki gibi Kaufman hareketli ortalamasına kadar hareketin geldiğini görüyorsunuz neredeyse. 19.51 seviyesi. Bu seviyeye geçilmeden düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Bakalım yarın öbür günde bir takip etmek lazım. 19.54 seviyesi kırıldıktan sonra ilk etapta 20.48 seviyesine, daha sonrasında ise 23.16 seviyesine doğru bir hareket beklerim. Orası da kırıldıktan sonra ilerleyen dönem için 25.62 seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz arkadaşlar. Şayet ki buradan yani Kaufman hareketli ortalaması olan 19.54 seviyesinden bir dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirirse ilk etapta
18.61 veya 18.90 seviyelerinde bir desteklerimiz var. Burası kırılırsa eğer 17.72 seviyesine doğru bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi 1-2 gün daha takip etmek lazım hisseyi. Ben hareketli ortalamasının üzerine atabileceğine inanıyorum. Şimdi videonun başında söylediğim gibi şöyle birkaç gün içerisinde hızlı yükseliş beklediğim iki tane hisse var. Bir tanesi Toaso, diğeri de Dohol hissesi arkadaşlar. Toaso hissemiz geçtiğimiz haftalarda şu 237.6 Fibonacci desteğini almış gözüküyor. Şu düşen trendini de yukarı yönlü kırmış ve buradan tekrardan bir destek aldığını görüyoruz arkadaşlar 246 seviyesinden. Bugün itibariyle 252.25 3 günlük Kaufman hareketli ortalamasını da üzerine attı. Şu anda ilk hedef olarak 21 günlük Kaufman hareketli ortalamasını görebiliriz arkadaşlar. Oraya doğru bir %3,5'luk bir mesafe var. Yarın öbür gün bu yükselişi görebiliriz diye düşünüyorum. Kötü senaryoda şu seviyenin, hatta şöyle çizelim, 246 seviyesinin stop seviyesi olarak düşünülmesini tavsiye ederim arkadaşlar. Bu seviyenin altında kapanışlarda stop olunması gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki 246 seviyesi kırılırsa ilk etapta 237 seviyesine, orası da kırılırsa eğer 225 seviyelerine doğru bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Şimdi Dohol hissesine geçiyorum. Dohol hissesi de şu seviyelerden desteğini almış gözüküyor. Şöyle hemen çizelim. 12.77. Bunu stop seviyesi olarak kullanabilirsiniz. Veya bir üst destek olarak 13.16 seviyesini stop seviyesi olarak kullanabilirsiniz. Şu anda bugün itibariyle Dohol hissesi hem 3 günlük hem de 21 günlük Kaufman hareketli ortalamasının hem de 13.42 Fibonacci direncinin üzerine atmış durumda arkadaşlar. Gayet güzel. Belki şöyle tekrar Kaufman hareketli ortalamasına doğru 13.33 seviyelerine doğru bir geri çekilme gelse bile ben oradan tekrar desteğini alıp ilk etapta 13.90 seviyesine doğru bir hareketin gelmesini beklerim arkadaşlar. %2'lik bir hareket olur. Burası da kırıldıktan sonra üzerinde 2 gün yükseliş mumuyla kapattıktan sonra ilerleyen dönemi için 15.08 seviyesi hedef olarak düşünebiliriz arkadaşlar. %10.58'lik bir hareket olur. Bu seviyeye doğru yükselişini devam ettirebilirse. Evet, stop seviyesi olarak 12.77 seviyesini düşünebiliriz dedim. Burası kırılması durumunda ilk etapta 12.39 seviyesine, orası da kırılırsa eğer 11.93 seviyesine doğru bir düşüşte gelebilir arkadaşlar kötü senaryoda. Bugün aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.